Uzun bir bekleyişin ardından sinema severlerin heyecanla beklediği o an geldi. Zihin bükücü senaryoların, zamanın sınırlarını zorlayan anlatıların ve görsel şölenlerin ustası Christopher Nolan, Homeros'un kadim destanını beyaz perdeye taşıyarak bizleri bir kez daha koltuklarımıza kilitlemeyi başarıyor. The Odyssey. Bu film sadece bir mitolojik hikayenin yeniden anlatımı değil, aynı zamanda insanoğlunun en temel sorularından olan var bir derinlikle eğilen, nefes kesici bir deneyim vaat ediyor. İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı'ndan sonra vatanına dönmek için çıktığı 10 yıllık fırtınalarla dolu yolculuğunu konu alan bu destan, yönetmenin eşsiz sinematik diliyle birleşerek modern bir başyapıta dönüşüyor. Temmuz 2026'da sinemalarda gösterime giren bu epik fantazi aksiyon filmi, izleyiciyi sadece bir kahramanın macerasına değil, aynı zamanda kimlik, irade ve aidiyet gibi evrensel temaların karmaşık labirentlerine davet ediyor. Nolan, Oppenheimer ile kazandığı en iyi yönetmen Oscar'ın ardından, Homeros'un Odisseyasını tamamen IMAX 70'im kameralarla çekerek görsel bir devrime imza atıyor ve mitolojik aksiyon destanını ilk kez bu denli görkemli bir ölçekte sinema ekranlarına taşıyor. Videoya geçmeden önce, eğer sinemadan bilime, kitaplardan felsefeye uzanan bu tarz derin yolculukları ve analizleri kaçırmak istemiyorsanız, şimdi kanala abone olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. The Odyssey, çağlar öncesinden gelen bir hikayenin günümüz felsefi sorularıyla harmanlandığı katmanlı bir evren sunuyor. Temel mantığı, bir kahramanın evine dönme arayışının ötesinde, bu yolculuğun onu nasıl dönüştürdüğünü, kimliğini nasıl yeniden inşa ettiğini sorgulaması üzerine kurulu. Film, Homeros'un anlatısında olduğu gibi doğrusal bir kronoloji yerine olayları Odysseus hafızasındaki parçalı anılar ve geri dönüşlerle aktarıyor. Bu yapı Nolan'ın zaman ve algı üzerine yaptığı önceki çalışmaları anımsatırken, izleyiciyi de kahramanın iç dünyasındaki karmaşaya ortak ediyor. Film evreninin kuralları hem antik Yunan mitolojisinin tanrıları, canavarları ve kadercilik anlayışını barındırıyor, hem de Nolan'ın kendine özgü gerçeküstücülük ve rasyonel sorgulama katmanlarıyla zengin. Odysseus sadece dış dünyadaki fiziksel engellerle değil, aynı zamanda kendi ahlaki seçimleriyle, geçmişinin hayaletleriyle ve eve dönüş arzusunun getirdiği varoluşsal çelişkilerle yüzleşiyor. Bu destansı yolculuk aslında bir içsel keşif serüveni. Odysseus'un yıllar süren yokluğu, eşi Penelope'nin sadakati ve oğlu Telemachus'un babasını arayışı üzerinden aidiyet, kayıp ve umut temaları işleniyor. Temel felsefi soru belki de şudur: İnsan uzun bir yolculuktan sonra geri döndüğünde, geçmişindeki kişi olarak kalabilir mi, yoksa deneyimleri onu tanınmaz birine mi dönüştürür? Bu, belleğin kırılganlığı ve kimliğin akışkanlığı üzerine derin bir sorgulama. Hikaye, Truva Savaşı'nın sona ermesiyle başlıyor, Odysseus'un meşhur Truva atını kullanarak şehri fethetmesinin ardından. Ancak zaferin ardından gelen sevinç, tanrıların gazabıyla gölgeleniyor ve İthaka kralı Odysseus, Mat Damon, için 10 yıl sürecek fırtınalı bir eve dönüş yolculuğu başlıyor. Bu yolculukta, görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema'nın kusursuz kadrajlarıyla, görsel bir şölene dönüşen her durak, Odysseus'u yeni bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Cyclops Polyphemus'la olan mücadelesi, sirenlere karşı koyuşu, büyücü Circe'nin adasında yaşadıkları ve nihayetinde Calypso'nun esareti, sadece fantastik maceralar olmanın ötesinde, kahramanın ahlaki ve varoluşsal sınırlarını zorluyor. Matt Damon'un canlandırdığı Odysseus, her bir sınavda insanlığından bir parça kaybederken, aynı zamanda iradesini ve zekasını keskinleştiriyor. Bu süreçte ortaya çıkan çatışmalar sadece fiziksel değil. Calypso'nun adasında 7 yıl kalışı, ölümsüzlük ve sonsuzluk vaadi karşısında ölümlü bir hayatın anlamını ailesine duyduğu özlemi sorgulatıyor. Bu, haz ve ödev arasındaki kadim felsefi çatışmanın bir yansıması. Odysseus'un tanrılarla olan ilişkisi, özgür irade ve kadercilik arasındaki gerilimi gözler önüne seriyor. Kaderi mi onu eve götürecek, yoksa kendi iradesi mi onu şekillendirecek? Bu filmde Anne Hathaway'in canlandırdığı Penelope'nin yıllar süren bekleyişi ve sayısız taleple mücadelesi,
sadakatin ve direncin sembolü haline geliyor. Tom Holland'ın Telemachus performansı ise babasız büyüyen bir genç adamın kimlik arayışını ve babasının mirasıyla yüzleşmesini etkileyici bir şekilde aktarıyor. Nolan, Homeros'un orijinal metninde de olduğu gibi, Odysseus'un yeraltı dünyasına inişini, ölülerle konuşmasını, geçmişle hesaplaşmasını ve geleceğe dair kehanetler almasını, yine kendine has görsel diliyle, nefes kesici bir sekansa dönüştürüyor. Bu anlar, Stoacılığın kaderi kabullenme ve ölümle yüzleşme öğretileriyle örtüşürken, Nietzsche'nin ebedi dönüş fikrinin bir yankısını da barındırıyor. Her dönüş bir başlangıç ve her kayıp yeni bir varoluşun kapısı oluyor. Peki sizce Odysseus 10 yılın sonunda gerçekten de geri dönmek istediği kişi miydi? Yoksa yolculuk onu bambaşka birine mi dönüştürdü? Düşüncelerinizi merak ediyorum, yorumlarda buluşalım. Film, sonunda Odysseus'un İthaka'ya dönüşüyle ama sandığı gibi bir kahraman olarak değil, dilenci kılığında gizlice gelmesiyle yeni bir gerilim katmanı inşa ediyor. Bu, Sartre'nin varoluşçuluğundaki özgürlük ve sorumluluk temasına atıfta bulunuyor. Odysseus, kimliğini gizleyerek kendi evinde yabancılaşmayı deneyimliyor ve bu durum onun geçmişiyle, itibarıyla ve kendini yeniden kanıtlama ihtiyacıyla yüzleşmesini sağlıyor. Robert Pattinson'un canlandırdığı Antios ve diğer taliplerin Penelope'ye yönelik baskısı, toplumsal yozlaşmayı ve iktidar boşluğunun yarattığı ahlaki çöküşü sembolize ediyor. Odysseus'un intikamı sadece kişisel bir hesaplaşma değil, aynı zamanda adalet arayışının ve bozulan düzeni yeniden tesis etme çabasının bir dışavurumu. Bu noktada film, Kant'ın ödev ahlakı ve evrensel yasa kavramlarıyla diyalog kuruyor. Odysseus'un eylemleri sadece kişisel intikam arzusuyla mı şekilleniyor? Yoksa İthaka'nın toplumsal düzenini ve ahlaki bütünlüğünü yeniden sağlama ödevi mi onu gönderiyor? Ludwig Göransson'un bestelediği, atmosferi güçlendiren müzikler ve Jennifer Lam'in ustaca kurgusu bu ahlaki iklemleri daha da belirginleştiriyor. Nolan'ın The Odyssey yorumu, Homeros'un eserini sadece bir mitolojik macera olmaktan çıkarıp, modern felsefenin keskin sorularıyla yoğurarak izleyiciye sunuyor. Film, varoluşçuluk açısından Odysseus'un kendi varoluşunu sürekli olarak inşa ettiği, seçimleriyle kendini tanımladığı bir yolculuk olarak okunabilir. Her adımı, her mücadelesi, onun kimliğini şekillendiren özgür bir seçimin sonucu. Nihilizm perspektifinden bakıldığında ise, tanrıların keyfi müdahaleleri ve kaderin acımasızlığı karşısında bireyin çaresizliği vurgulanabilir. Odysseus'un çektiği acılar ve kayıplar, varoluşun anlamsızlığına dair ipuçları barındırsa da, onun eve dönme konusundaki sarsılmaz iradesi, nihilizme bir meydan okuma olarak da yorumlanabilir. Stoacılık, Odysseus'un yolculuğu boyunca karşılaştığı felaketlere karşı gösterdiği dayanıklılık, metanet ve dış koşulların kontrolü dışında olduğunu kabul etme yeteneğinde belirginleşir. Ne olursa olsun, ruh halini ve kararlılığını koruma çabası, Stoik felsefenin temelini oluşturur. Matt Damon'ın bu derinliği yansıtan performansı, kahramanın içsel çatışmalarını izleyiciye başarıyla aktarıyor. Filmde Charlize Theron'un canlandırdığı Calypso, ölümsüzlük ve huzur vaadiyle Odysseus'u baştan çıkarmaya çalışırken, bu, haz ve sorumluluk, bireysel mutluluk ve toplumsal ödev arasındaki ebedi çekişmenin bir metaforu haline geliyor. Nolan, Homeros'un eserindeki Odysseus'un dönüşünü aslında bir benlik dönüşümü hikayesi olarak yeniden yorumluyor. Bu, Nietzsche'nin üst insan kavramıyla paralellikler taşıyabilir, Odysseus çektiği acılar ve aştığı zorluklarla kendini aşan, daha güçlü, daha bilge bir varlığa dönüşen bir figürdür. Ancak bu dönüşüm, beraberinde yabancılaşmayı da getirir. Eski kimliğine ve eski evine döndüğünde, geçmişindeki insanla şimdiki benliği arasındaki uçurumu hisseder. Bu derin felsefi sorgulamaları, nefes kesen aksiyon sahneleri, etkileyici görseller ve yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuyla Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron gibi isimler birleştirerek sinema tarihine damga vuracak bir yapım ortaya koyuyor. The Odyssey sadece bir kahramanlık destanı değil, aynı zamanda insan ruhunun en karanlık derinliklerine inen, varoluşun anlamını ve aidiyet arayışını sorgulayan zamansız bir başyapıt.
Yönetmen Christopher Nolan ve yapımcı Emma Thomas'ın Synchope şirketiyle Universal Pictures işbirliğinde hayata geçirdiği bu 250 milyon dolarlık epik yapım, 2 saat 52 dakikalık 172 dakika süresiyle sinemada bir dönüm noktası olarak şimdiden kabul görüyor. Türkiye'de de 17 Temmuz'da vizyona giren film, eleştirmenlerden büyük övgüler alarak Nolan'ın kariyerindeki en yüksek değerlendirmelerden bazılarına ulaşıyor. Yaklaşık 640 kilometrelik film şeridi kullanılarak tamamen IMAX 70 mm formatında çekilen The Odyssey, sinemasal anlatımın epik bir boyutunu sunarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Odyssey ve diğer yapımlar hakkında merak ettiğiniz tüm detaylara Movie Miro platformu üzerinden ulaşabilirsiniz. Movie Miro'da izlediğiniz film ve dizilere kendi duygusal tepkilerinizi verebilir, bu hislerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilir ve diğer izleyicilerin bir yapım hakkında neler hissettiğini öğrenebilirsiniz. İzleyicilerin oluşturduğu gerçek duygusal haritaları inceleyerek bir sonraki film veya dizi tercihinizi bu hislere göre yapabilir ve topluluğun deneyimlerine ortak olabilirsiniz. Bir sonraki merak yolculuğumuzda görüşmek üzere. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz o? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı ve videoyu beğendiyseniz destek olmak için beğen butonuna basmayı unutmayın. Ekrandaki önerilen videolara tıklayarak yeni bir incelemeye hemen başlayabilirsiniz sanıyor. Hoşça kalın.